Bölüm 2. Yönetmen. Bir film izlediğimizde gördüğümüz her şey bir tercihin sonucudur. Bir oyuncunun bakışı, bir kameranın hareketi, bir sahnenin sessizliği. Bu tercihlerin arkasında ise bir yönetmen vardır. Birçok insan yönetmeni talimat veren kişi olarak tanır. Oysa yönetmenin görevi bundan çok daha fazlasıdır. Çünkü yönetmen yalnızca sahneleri çekmez, bir hikayeyi yorumlar, ona yön verir ve yüzlerce insanın emeğini tek bir amaç etrafında birleştirir. Her şey senaryoyla başlar. Yönetmen önce hikayeyi anlamaya çalışır. Karakterleri inceler. Olayların arkasındaki duyguları araştırır. Çünkü aynı senaryo, farklı yönetmenlerin elinde, tamamen farklı filmlere dönüşebilir. Bu yüzden yönetmen, hikayenin nasıl anlatılacağına karar veren ilk kişidir. Hazırlık sürecinde, yönetmen bütün departmanlarla birlikte çalışır. Görüntü yönetmeniyle, filmin görsel dili oluşturulur. Sanat yönetmeniyle, mekanlar ve atmosfer belirlenir. Kostüm ve makyaj ekipleriyle, karakterler şekillenir. Oyuncularla provalar yapılır. Çünkü herkes kendi işini yapıyor olsa da, herkes aynı filmi çekmek zorundadır. Ve bu ortak dili kuran kişi, yönetmendir. Çekim günü geldiğinde, artık planlar uygulanmaya başlar. Kameralar kurulur, ışıklar hazırlanır, oyuncular yerlerini alır ve hikaye canlanır. Bir sahne çekilmeden önce, yönetmen oyuncularla çalışır. Karakterlerin ne hissettiğini anlatır. Sahnenin ritmini belirler. Çünkü izleyici yalnızca sözleri değil, duyguyu da görür. Yönetmen aynı zamanda, kameranın neyi göreceğine de karar verir. Yakın plan mı kullanılacak? Geniş açı mı? Kamera hareket edecek mi? Yoksa sabit mi kalacak? Bütün bu kararlar, hikayenin anlatım biçiminin parçasıdır. Çünkü sinemada sadece ne anlattığınız değil, nasıl anlattığınız da önemlidir. Onlarca departman aynı anda çalışır. Kamera ekibi, ışık ekibi, sanat ekibi, ses ekibi, kostüm ve makyaj ekipleri ve bütün bu ekiplerin aynı hedefe ilerlemesi gerekir. Yönetmenin en büyük görevi de budur. Herkesin aynı hikayeyi anlatmasını sağlamak. Ancak birçok kişinin bilmediği bir gerçek vardır. Çekimler tamamlandığında yönetmenin işi bitmez. Film, kurgu odasında yeniden şekillenmeye başlar. Sahneler seçilir, tempo oluşturulur, müzikler eklenir, ses ve renk çalışmaları yapılır ve yönetmen, filmin son haline ulaşana kadar sürecin içinde kalır. Çünkü yönetmenin görevi yalnızca görüntü çekmek değildir. Bir fikri, bir duyguya dönüştürmektir. Bir önceki bölümde yapımcıyı konuştuk. Bir yapımın nasıl mümkün hale geldiğini gördük. Yönetmen ise o yapımın yönünü belirleyen kişidir. Peki yönetmenin hayal ettiği dünya kameraya nasıl yansır? Bir sonraki bölümde görüntü yönetmenini konuşacağız.